Depremler şehri İstanbul. İstanbul, depremlerin tehdit ettiği şehir. İnsanların deprem korkusuna rağmen terk edemediği şehri güzin. Her deprem sonrasında akıllara gelen ve beklenen İstanbul depreminin yarattığı felaket senaryolarına rağmen 7/24 akmaya devam eden hayatın merkez üssü İstanbul. Tarih boyunca depremlerin yıktığı, insanların yeniden inşa ettiği bir yer olan İstanbul'un deprem tarihine bir bakalım istedik. Roma dönemi. Roma İmparatoru Konstantin'in 330 yılında antik kent Bizantinyum üzerine kurduğu şehir kuruluştan 12 yıl sonra 342 yılında ilk sarsıntıyı yaşadı. Bu deprem şehri fazla etkilemedi. Ancak 24 Ağustos 358 yılında İzmit'i yerle bir eden deprem Konstantinopolis'i gerçek manada sarstı. Dönemin tarihçileri o dehşet günü şöyle anlatır. 24 Ağustos günü şafak vakti birden gökyüzü kapkara bulutlarla karardı. Güneş kayboldu. Sis her yeri kapladı. Yıldırımlar çakmaya başladı. Sanki Tanrı'nın gazabı şehrin üzerine çekilmişti. Aniden sallanmaya başladık. Dağlar inledi, sahil boyunca toprak parçalandı. Parçalanan yerlerden sular fışkırdı. Enkaz haline gelen evlerden çığlıklar yükseldi. Sarsıntı durdu, hava açtı, güneş ışınları felaketi gözler önüne serdi. Yangın başladı ve 5 gün sürdü. Şehir yıkıldı ve yandı. Bu felaket gününden sonra 6 deprem daha oldu. Fakat bunlar ufak hasarlarla atlatıldı. 447 yılında Hunların hükümdarı ve Tanrı'nın kırbacı Atilla'nın Roma ve İstanbul'u tehdit ettiği yıllarda büyük bir deprem daha oldu. Surlar yıkıldı. Bu depremin hasarları atlatıldıktan sonra orta çapta 5 deprem daha yaşandı. 16 Ağustos 542'de yaşanan deprem şehre büyük zarar verdi. 7 Mayıs 558 depremi ise Çiçeği burnunda Ayasofya'nın kubbesini çökertti. Şehir Osmanlı hakimiyetine girene kadar birçok kez sarsılmaya devam etti. Hatta 1 Mart 1202 depreminde Bizans İmparatorunun kaldığı oda hasar gördü. Yıldırım Bayezid'in Ankara Savaşı'nda Timur'a yenildiği 1402 yılında Osmanlı bu olayla, İstanbul ise yine şiddetli bir depremle sarsıldı. 1453 tarihi Bizans için sonun başlangıcı oldu. Şehir bir defa daha sarsılmaya başladı. Ama bu sefer şehri sallayan deprem değil, Fatih Sultan Mehmet'in şahi toplarıydı. 29 Mayıs 1453'te şehir Osmanlı hakimiyetine girdi. Küçük Kıyamet 1509 depremi 2. Bayezid dönemi 10 Eylül 1509 tarihi. Gece saat 4. İstanbul, yeni efendilerinin hakimiyetinde ilk defa şiddetli bir şekilde sallanmaya başladı. Osmanlı tarihlerinde Küçük Kıyamet adıyla anılan bu deprem şehri harabeye çevirdi. Topkapı Sarayı'nda padişahın yatak odası bile çöktü. Padişah deprem korkusundan 10 gün Topkapı Sarayı'nın bahçesinde çadırda kaldı. Daha sonra İstanbul'dan kaçtı ve soluğu Edirne'de aldı. Bu depremde 5-13 bin arası insan öldü, 10 bin civarında insan yaralandı. Ayasofya Camii'nin ilk yapılan minaresi yıkıldı. Ayasofya'da üzeri kapatılan mozaikler sıvaların dökülmesiyle kendini tekrar gösterdi. Birçok yerde toprak yarıldı, tsunami meydana geldi. Dalgalar İstanbul ve Galata surlarını aştı, sokaklar su içinde kaldı. Halk sokaklara döküldü, uzun bir müddet kimse evlerine giremedi. İçme suyu sağlayan su yolları yıkıldı. İnsanlar ve hayvanlar açıkta kaldı. Açlık ve susuzluk her yeri sardı. Osmanlı devlet yetkilileri yıkılan fırınların yapımına öncelik vererek ekmek sorununu çözmeye çalıştı. Osmanlı padişahı ve devlet yetkilileri Divan-ı Hümayun adı verilen karar alma mekanizmasını toplayarak duruma bir çare üretmeye çalıştılar. Her evden deprem vergisi almaya karar verdiler. Memleketin dört bir yanından yaklaşık 70 bin işçi getirildi. 3 bin marangoz ve duvarcı da ek olarak çağrıldı. 11 bin asker bu işlere yardımcı olmakla görevlendirildi.
1510 yılında şehir baştan inşa edilmişti. 1776 depremi. Bundan sonraki en büyük deprem 1776 yılında meydana geldi. 22 Mayıs Perşembe günü sabah saatlerinde meydana gelen deprem, yer altından gelen korkunç gürültülerle başladı. Gürültüyü şiddetli bir sarsıntı takip etti. Deprem tamı tamına 2 dakika sürdü. Bu depremi 8 ay süren artçı sarsıntılar takip etti. Evler yıkıldı, insanlar evsiz kaldı. 5 Ağustos'ta şiddetli bir depremin daha meydana gelmesi halkın psikolojisini alt üst etti. İnsanlar uzun süre evlerine girmeye cesaret dahi edemediler. Uzun süre yiyecek ve içecek temininde sıkıntılar yaşandı. 1894 depremi. İstanbul halkını derinden etkileyen bir diğer deprem ise 2. Abdülhamit döneminde gerçekleşti. 10 Temmuz 1894 tarihli deprem öğleden sonra saat 12:24 sularında meydana geldi. Deprem 18 saniye sürdü. Tarihçiler bu depremin 17 Ağustos 1999 depremine en çok benzeyen deprem olduğu kanaatindedirler. Deprem Adapazarı, İzmit, Gebze, Kartal, Adalar, Üsküdar, Tarihi Yarımada, Büyükçekmece, Küçükçekmece ve Çatalca'yı etkilemişti. Deprem 280 kişinin ölmesine, 298 kişinin yaralanmasına sebep olmuştu. Kapalı çarşı, esnafın dükkan genişletmek için duvarları inceltmesi yüzünden yıkılmıştı. Bu depremden sonra ilk sismograf aleti de satın alınmıştır. 1894'ten sonra da İstanbul birçok kez sarsılmıştır. Cumhuriyet döneminde hafızalara kazınan ve insanlarda travma bırakan 17 Ağustos 1999 Gölcük depreminden sonra da büyük bir deprem olacağı açıktır. Tarihte birçok defa tekrarlanan ve tekrar edecek olan bu felakete karşı kendimizi bir an önce hazırlasak iyi olmaz mı?